Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gülşah. Bugün çok dikkatimi çeken bir konu hakkında bilgi topladım ve sizinle paylaşmaya karar verdim. Konumuz reenkarnasyon. Reenkarnasyon, Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'nda ise kelimenin anlamı ruh göçü olarak tanımlanmaktadır. Kimi zaman şu sözlerin ağzımızdan döküldüğüne şahit oluruz. Önceki hayatımda herhalde şuydum, şu meslekteydim, şu statüdeydim. İşte tüm bu önceki hayatımda ile başlayan cümlelerin sonu reenkarnasyona çıkıyor. Şöyle açıklayalım. Reenkarnasyon, ölülerin ruhlarının evrimleri tamamlanıncaya kadar dünyaya birkaç defa daha gelip gideceğini söyler. Diğer bir tanımıyla reenkarnasyon, ölen birinin başka bir vücutta yeniden dünyaya gelerek yaşamını devam ettirmesi anlamını taşır. Bazı inanışlara göre beden 2-3 kere dirilir ve yeni hayatına devam eder ve bu süreçte bir şey hatırlamaz. Reenkarnasyon hakkında pek çok kaynakta pek çok fikir var. Hatta hakkında en çok kafa karışıklığı yaratılan konulardan biri de aynı zamanda. Bazı görüşler İslamiyet'te reenkarnasyonun olduğunu şiddetle reddederken bazıları da bir takım ayetlerde bu fikri destekleyen cümleler olduğunu düşünür. Bazılarına göre İslamiyet inancında ruh göçü yoktur. İnsan ona bahşedilen ruh ve kader ile bir kez yaşar. Öldükten sonra ruhu kıyamet gününe kadar bekler. Hesap günü gelince hesabını verir ve sevap ya da günahlarına göre cennet ile ödüllendirilir, cehennem ile cezalandırılır. Dinlerin bazıları yine reenkarne olmayı reddederken bazıları da sundukları kanıt niteliğindeki vakalarla akılları iyice karıştırır. Önce reenkarnasyonun kökenine inelim. Özellikle ilk çağda dinsel düşüncenin içinde varlığını sürdürdü. Eski Türklerin dini şamanizmde ölümden sonra ruhun göç ederek birkaç bedende yaşama şansı olduğuna inanılırdı. Hatta ruhun bazılarına göre 3, bazılarına göre 7 kere yeniden başka bir bedende can bulabileceği görüşü vardı. Yakut Türkleri ise 3 canın olduğuna inanırdı. Kızılderili inancında ölümle bedenden ayrılan ruh, ruhlar alemine, kurtun hükmettiği yere gider. Yeryüzünde kendine göre bir beden arar ve onunla yeniden yaşama döner. Bazı kabilelerin inançlarına göre ise doğum başlangıç değildir, ölüm de bir son değildir. Burada süreklilik vardır ve sonsuz olan bir şey varsa o da sadece uzaydır. Reenkarne olayında Grek kültüründe ise özellikle Pisagor, Platon ve Sokrat gibi isimlerin adı geçer. Hatta iddia edilene göre Pisagor önceki hayatını çok net bir şekilde hatırlıyor. İnsanlık yüzyıllardır yaşam ve ölüm sonrası sorularına cevap ararken pek çok yeni kavramla karşılaşmış ve bunları bilimsel yollarla çözümlemeye çalışmıştır. İnsan beyni bütün vücudumuzun kontrol mekanizması olduğu gibi dünyaya geldiğimiz andan itibaren doğduğumuz ve olduğumuz kişinin bütün yaşamını anı anına kaydeden muazzam bir hard disk görevini yerine getirirken yapılan araştırmalar bu kayıtlarının kişinin doğmadan öncesine de dayandığını öne sürmektedir. Bu teori ile tam da bu noktada ruhun varlığının artık yadsınılmaz bir gerçek olduğu savunulmaktadır. İşte ana teması ruh olan reenkarnasyon, yeniden dünyaya gelmeyi öngören, gizemli ve ruhsal bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölen birinin ruhunun başka bir vücutta yeniden hayat bulacağı inancı, dünyanın en eski ve yaygın inançlarından olup, ruhun 2 kere veya daha fazla doğacağını ve önceki hayatını hatırlamayacağını savunur.
Reenkarnasyon, ölümden sonra ruhun bir bedende diğer bir bedene geçmesini kabul eden inanışın adı olmakla birlikte, Arapçada karşılığı tenasüh, tecessüm ve luhul şeklindedir. Türkçe'de ruh göçü olarak adlandırılmaktadır. Tenasüh inancında manevi mükafat veya ceza, yapılan kötülük veya iyiliğin karşılığı olarak ruhun bir hayvan veya bir insan cesedine girerek alçalması veya yükselmesidir. Bedenler ruhların kalıpları gibidir. Ruh güya kalıptan kalıba, bedenden bedene göç etmektedir. Batı'da ruhun ölümden sonra yine bir insan bedenine girmesine reenkarnasyon, hayvan bedenine geçmesine transmigrasyon dendiğini görüyoruz. Ki bu durumda transmigrasyon tenasühe tekabül etmektedir. Enkarne olmak ya da tenasüh de denilen bu inanç şekli, tarihin her döneminde inanç sistemleri içerisinde kendine yer bularak günümüze kadar gelmiş, en köklü olarak da Hinduizm ve Budizm'de yer almıştır. Hatta Hint kutsal kitapları, Vedalar, maddi alemde yaşayan her varlığın insan bedenine ulaşıncaya kadar 8 milyon 400 bin değişik yaşam formundan geçmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Diğer yandan semavi dinlerine mensup olanlar da reenkarnasyonda ahiret inancı olmadığından sürekli ölüp tekrar dünya hayatında aynı ruhla fakat yeni bir bedenle dirilme inancına tamamen karşıdırlar. Çünkü semavi dinlerde ortak vurgu ölümün ve dirilişin bir kez olduğudur. Her insan dünyada sadece tek bir hayat yaşar, bu hayatından sonra ölür ve ölümünden sonra tekrar diriltilerek dünyada tüm yapıp ettiklerine göre sonsuza kadar cennette veya cehennemde kalmayı hak eder. Yani insanın bir dünya hayatı, bir de sonsuza kadar yaşayacağı ahiret hayatı vardır. Semavi dinlerde insanların öldükten sonra dünya hayatına geri dönemeyecekleri açık olarak bildirilmektedir. Reenkarnasyon, ölenlerin ruhları evrimlerini tamamlayıncaya kadar dünyaya defalarca gidip geleceğini anlatır. Bedeni kabuk olarak kabul eden ruhlar, dünyaya her gelişlerinde değişik kabuğa bürünürler. Daha sonraki hayatlarında yaşayacakları, geçmiş hayatları tarafından belirlenir. Yani ruh neyi ekerse onu biçer. Karma adlı öğretiye göre herkesin şimdiki yaşamındaki davranışlarının sonucu sonraki yaşamında ortaya çıkar. Karma felsefesi geçmişte yaptığımız eylemlerin gelecekteki iyi ya da kötü sonuçları doğuracağını anlatır. İnsanlar ruhen daha da ilerlemek, ruhsal görgü ve deneyimlerini arttırmak için evrenin her yerinde tekrar tekrar doğarlar. Ruh, bütün evrenlere dağılmış olan tanrı kanunlarını, insan bedenlerini kullanarak araştırır ve öğrenmeye çalışır. Ruh, değişik bedenler kullanarak her dünyaya gelişinde yeni şeyler öğrenir, biraz daha bilgi ve tecrübe kazanarak tekamül eder. Ruhların geriye gidişi yoktur. Yani insan her seferinde daha da tekamül etmiş bir insan olarak doğar. Ruh her seferinde dünya sahnesinde yeni bir rol oynar ve işi bitince bir müddet dinlenmek üzere çekilir. Reenkarnasyon tekamül aracı olan evrensel ilahi bir yasa olduğunu savunur. Her insan yeniden dünyaya gelişinde daha önceki yaşadığı durumların toplamının sonucuyla karşılaşır. Ancak bu sonuçlar kendi davranışlarının planı çerçevesinde hazırlanmış sonuçlardır. Bunlardan insanın tamamen kendisi sorumludur. Kendi seçimlerinin sonuçlarını hazırlar ve yaşar. Bu yaşamda karşılaştığımız sebepsiz, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz kişiler, kullandığımız ya da kullanamadığımız yeteneklerimiz, sebepsiz korkularımız, sorunlarımız, genellikle geçmiş hayatlarımızdan bugüne aktarılmış ve hala üzerimizde etkisini sürdüren sonuçlardır. Sebebini bilmediğimiz fobilerimiz, sevgilerimiz, korkularımız, ilişkilerimizde yaşadığımız sorunlar, geçmiş yaşamlarımızdan taşıdığımız izlerdir. Bundan korkan birinin daha önceki yaşamında denizde boğulmuş olması olasılık halindedir. Yaşadığımız her olayda daha önce yaptığımız seçimlerin sonuçlarını görürüz. Ama gelecek günlerimizin gidişatını değiştirmemiz konusunda kısıtlanmayız.
Ana hatlar hariç her şey önceden belirlenmiş bir kalıp içinde oluşmaz yani. Karma yalnız geçmiş hayatlarımız için değil ama bu yaşamımız için de her zaman iş başındadır. Karma bizim bir parçamızdır. Ondan kaçış yoktur ama onu değiştirmek bizim elimizdedir. Geçmiş hayatlarımızı hatırlamama nedenimiz yepyeni bir bedenle yeni bir hayata başlayan ruhun bu hayatında başarılı olması içindir. Unutan bedene ait hafızamızdır. Ruha ait olan hafızamız hiçbir şeyi unutmaz. Geçmiş yaşamları hatırlamak, şimdiki hayatlarımızın sebebini bilmek demektir. Halbuki bu dünyadaki hayatımızın gayesi sevap ve günahlarımızla beraber çaba göstermek ve tecrübe kazanmaktır. Bu nedenle geçmiş hayatlarımızı hatırlamamamız, bu hayatımızda daha çok şey öğrenebilmemizi, daha çok deneyim kazanmamızı sağlamaktadır. Eğer reenkarnasyon varsa, ruh yeniden başka bir bedende can buluyorsa, bunun bir takım belirtileri olduğu düşünülür. Örneğin dejavu. Birçok bilim adamı ve psikolog bunun nörolojik bir olay olduğuna inanırken bazıları ise dejavunun geçmiş yaşamdan ibaret olduğu görüşünü savunur. Mesela rüyalar ve kabuslar. Özellikle aynı rüyalar sık sık tekrarlanıyorsa genellikle geçmiş yaşama bağlanır. Rüyalar sembolik olabilir ancak yoruma göre geçmiş yaşantıdan bazı ipuçları barındırıyor olabilir. Mesela doğal kabiliyetler. Bazılarına göre genetik faktörlerden gelen doğal yetenekler, bazılarına göre de önceki hayata dayanıyor olabilir. Daha önce hiç bilmediği konulara dair sahip olduğu bazı yetenekler, çocuklar ve yetişkinler için de bazı geçmiş yaşam ipuçlarına işaret ediyor olabilir. Ve son olarak doğum lekeleri. Birçok kişi doğum lekelerinin reenkarnasyonun bir kanıtı olduğuna inanıyor. Bir de işin İslami boyutuna bakalım. İslam'da ruh göçü. Kıyamet kavramını kabul eden diğer tek tanrılı dinlerde olduğu gibi İslam'da da genel olarak ruh göçü kavramı yoktur. Tenasühü reddedenlerin delilleri, birçok İslam bilgini bu öğretiyi İslamiyet kapsamında görmez. İslamiyet'te tenasüh olmadığını savunanların argümanları şu ayetlerdedir. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim beni geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünya hayatında artık iyi ameller işleyeyim. Hayır, o söylediği boş bir laftan ibarettir. Onların arkalarında ise yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. Can boğaza dayandığı zaman ki o zaman siz bakar durursunuz, biz ona sizden daha yakınız. Fakat siz görmezsiniz. Hayır, ne zaman ki can köprücük kemiklerine dayanır, tedavi edebilecek kimdir denilir. Can çekişen bunun o ayrılık anı olduğunu anlar, bacak bacağa dolaşır, işte o gün sevk ancak Rabbinedir. Tenasühü savunanların delilleri. Tenasühü savunan akımlar özellikle batıniler, Kur'an'da tenasühle yani ruh göçüyle ilişkili bazı batini yani üstü kapalı sembolik ifadeler olduğuna inanırlar. Tenasühün İslam'da var olduğunu savunan şu ayetleri delil olarak getirirler. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ölü idiniz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez. Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye böyle yapıyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve Yunus Emre'nin şu sözlerinde reenkarnasyonun ima edildiği düşünülmektedir.
Ama bu düşünceler tasavvufu yeterince özümsememiş düşüncelerdir. Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum. Bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum. Öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü? Mevlana Celaleddin Rumi. Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm. Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası? Yunus Emre. Gnostizm etkisi altındaki Dürzilik ve Nusayrilik gibi bazı Şii mezheplerinde de ruh göçüne inanılmaktadır. Örneğin Yaşar Nuri Öztürk'e göre reenkarnasyon hayatın en muhteşem gerçeklerinden biridir. Tüm bu yazarların ışığında günümüzde ruh göçüne inananların sayısı 1 milyarı aşmaktayken insanların yeniden var olma, yeni bir bedene, farklı bir hayatlara girmesi düşüncesi, ölümün ardından yok olma fikrini yumuşatmışken bu düşünce sistemine olan ilginin artması konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ruh göçü var mıdır? Yorumlarda fikrinizi paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda sıra dışı ilginç reenkarnasyon hikayelerini anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.